Merhabalar. İlmekya YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olur, beğenir, yorum atarsanız sevinirim. Bugün sizlerle Pinterest'te görmüş olduğumuz Selanik modelli bir hırka çalışması yapacağız. Bunun için ipimiz, ben Ören Bayan'ın tanje ipini kullandım. Şiş numaram da 7. Şimdi burada ilk ön yüzü yapmak için 40 ilmek atıyoruz şişimize. Ben ilmeklerimi atayım, geleyim. Evet, ilmeğimizin üzerine, pardon, şişimizin üzerine 40 ilmek attık. Şimdi burada bir düz, bir ters olarak lastiğimizi başlıyoruz. Örmesi de çok kolay. Çok şık bir model. Bunu bir müşterimizin isteği üzerine başladık. Ben de yapımını sizlerle paylaşmak istedim. Evet. Bir düz, bir ters. Ben sıranın sonuna doğru geleyim. Orada buluşalım. Evet. Sıramın sonundayım. Döndüm. Şimdi yine burada bildiğiniz gibi düzlerin üstüne düz, tersin üstüne ters gelecek şekilde örüyorum. Ben ilk ilmeği örüyorum. Düzündeyim, düz ilmekteyim. Ters ilmeğe geldim. Düz ilmekteyim. Terste bir düz. Bu şekilde devam edelim. İpim arka yüzde. Düz örerken öne aldım. Tersteyim. Evet, bir düz bir ters olacak şekilde böyle devam edelim. Evet, bunu şöyle alayım. Görmüş olduğunuz gibi 8 sıra boyunca lastiğimizi örelim. Gelelim üstüne Selanik kurulumunu sizlere göstereyim. Evet arkadaşlar, 8 sıra lastiğimizi ördük, geldik. Şimdi Selanik örgümüzü hep birlikte kuralım. İlk olarak ipimiz hep ön yüzde olacak. İlk ilmeğimi boşaldım. İkinci ilmeğimi ördüm. Sonraki gelen ilmeğimizi boşalıyoruz. Üzerine ip atıyoruz. Diğer ilmeğimize geçip örüyoruz. Boş ilmek aldım. Üzerine ipimi attım. Bir sonraki ilmeğimize düz örüyoruz. Boşaldım. İlmeğimi attım ve ördüm. Boşaldım. İp attım. Ördüm. Bu şekilde yaparak sıra sonuna kadar gelelim.
Evet, boşaldım, ip attım. Bir sonrakini ördüm. Boşaldım, ip attım ve ördüm. Boşaldım, ip attım ve ördüm. Biraz dikkat isteyen bir örnek. Boşaldım, ip attım, ördüm. Ne yapmıştık? Evet, şimdi ördüm. Boşal, ör. Boşaldım, ip attım, ördüm. Boş ilmek aldım, ip attım, ördüm. Evet, 2 ilmeğimiz kaldı. Bunlardan biri kenar ilmeğim, diğerini boşaldım, ipimi attım, ördüm. Evet, arka yüzdeyim. Yine burada aynı şekilde ipimiz her zaman için ön yüzde. İlk ilmeğimi alıyorum. Bu ilmeğimi boşaldım. Bakın burada örnek kendini böylelikle göstermeye başladı ve aynı bu şekilde devam edecek. İkili gördüklerimizi alıp örüyoruz. Tekli gördüğümüz ilmeğimizi boşalıp üzerine ip doluyoruz. İkilileri ördüm. Boş ilmeğimi aldım. İp attım. İkili ilmeklerimizi ördük. Tekli ilmeğimi aldım. Üzerine ip attım. Bu şekilde devam ederek sıra başına kadar gelelim. Tek ilmeğim. Evet. Sizler de videolarımı beğenir, yorum atarsanız çok sevinirim. Pardon. Şimdi boşaldım. Evet. Tekli ilmeğimdeyim yine. İkili ilmeğim. Doladım. Şöyle. Eğer videolarım hızlı geliyorsa siz de yavaşlatarak izlemeye devam edebilirsiniz. Tamam. Evet, bakın yine 2 ilmeğim kaldı. Tekli ilmeğimi aldım. Doladım. Diğer ilmeğimi ördüm. Evet. Şimdi yine bu baştayım. İpim yine ön tarafta. İlmeğimi aldım. İkili ilmeklerimi örüyorum. Tekli ilmeğimi boşalıyorum. Üzerine ip atıyorum. 2 ilmeğimi örüyorum. Boşaldım, ördüm. Tekrar göstereyim son kez. Aldım, attım. Sırada gelen ikili ilmeğimi aldım ve ördüm. Evet. Modelimizi bu şekilde kuruyoruz. Bu şekilde bakın 50 santim 60 santim uzunluğunda istediğimiz ölçülerde örüyoruz. Bunu örüp bitirelim. Yakada buluşalım. Hırkamızın iki ön yüzünü de örüp geldim. Sol tarafın yaka kesimini yaptım. Sağ tarafı sizinle birlikte yapacağım. Sol tarafın kesmelerini yaparken arka
kesimden yapıyoruz. Şimdi diğer sağ tarafındayım. Evet. İlk ilmeğimi boş alıyorum. İkili gelen ilmeğimi yine her zaman yaptığım gibi örüyorum. Pardon. Ördüm. Arkadaki ilmeğin içerisinden keserek kesme işlemini gerçekleştirdim. Birinci ilmeğimi kestim. Şimdi ikinci ilmeğimi de normalde boşalıyorduk. Kesme esnasında bunu da örüyoruz ve çıkardık. Ve tekrar arkadaki ilmeğin içerisinden geçirmiş oldum. Evet, böylelikle şöyle alayım göstereyim size. 2 ilmeğimi kesmiş oldum. Örgümü yine aynı şekilde başa kadar örüyorum. İkililerimi alıyorum. Pardon, ikililerimi örüyorum. Teklilerimi boşalıp üzerine ip atıyorum. Bu şekilde sıra başına kadar geleceğiz. Kesmelerim sadece hep ön yüzde olacak. Evet. Sıra başına geleyim. Oradan geri dönelim. Evet. Sıra sonundayım. Bu hırkamızın kol kesmesi olmadığı için kol kesimi yapmadan devam ediyoruz. Arka yüzdeyim. Yine ön başa gelene kadar örgüye düz devam ediyorum. İlk aldığım örneğim boş. İkinci ilmeğimi örüyorum. Teklilerim boş. Bu şekilde diğer başa kadar yine gelelim. Evet, diğer baştayım. Yine örgümüzü aynı şekilde örüyoruz. Şimdi kesme yaptığımız taraftayım. Burada yine aynı şekilde 2 ilmek keseceğiz. İlk ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi ördüm. Şöyle atayım. Arkadaki ilmeğin içerisinden geçirdim. Sıradaki ilmeğimi ördüm. Bunu da aynı şekilde kestim. Örgüme devam ediyorum. Ben bu işlemi şöyle bırakayım. Sayalım. 2 26 ilmek şişte kalana kadar kesmeye devam ediyorum. Evet arkadaşlar, şimdi yine kesme tarafına, yaka kısmına geldim. Ben bu hırkamda kesmelerimi her sırada 2-2 olacak şekilde yaptım ve şişimde 26 ilmek kalana kadar kesme işlemine devam ediyorum. Evet, buradaki kesme işlemini de göstereyim. İlkini yine boşalıyorum. Gelen ikili ilmeğimi örüyorum. Arkadaki ilmeğin içinden geçiriyorum. Birinci kesmemi yapmış oldum. Şimdi yine ipim ön yüzde. İkinci gelen
ilmeği de alıyorum. Onu da aynı şekilde örüyorum. Ve tekrar örme işlemine aynen devam ediyorum. Evet, sizler de bu şekilde yukarıya kadar 26 ilmek kalana kadar kesin. Sonrasında buluşalım. Evet arkadaşlar, hırkamızın iki ön yüzünü yaptık. Şimdi ben size santim olarak uzunluğunu da vereyim hırkamızın. Hırkamızın uzunluğu 64-65 santim. Hırkamızda kol kesimi yok. Düşük kol olacak. O yüzden sadece kesimlerimizi yakada yaptık. Bunun için de her sırada 2 ilmek keserek şu oyuntuyu verdim. Omuzlarını kesmedim. Çünkü omuzlarının birleştirmesini bu şekilde yapıyorum ben. Onu da sizinle paylaşacağım. Şimdi arka yüzünü başladık. Bunun içinde ben arka lastiğimi ördüm. 74 ilmek attım. 8 sıra örgümü, bir düz bir ters lastiğimi ördüm. Yine sizin de bunda yine başlamasını beraber yapalım. Bunu da 65 santime kadar hiçbir şekilde kol kesmeden dümdüz öreceğiz. Evet, ilk ilmeğimi boşalıyordum. İkinci ilmeğimi ördüm. Bir sonraki ilmeğimi boşaldım ve üzerine ilmek attım. Bir ilmeğimi ördüm, birini boşaldım, ip attım. Ördüm, boşaldım, attım. Ördüm, boşalttım. Sizler de İlmek Yağı YouTube kanalıma abone olur, beğeni yaparsanız sevinirim. Evet. Selanik yaparken, kurarken biraz şaşırılabiliyor. Bunun için daha dikkatli olmak gerekiyor. Evet, ördüm. Bu şekilde sıra başına kadar gelelim. Şu tarafa alayım. Ne yapmıştık? Örmüştük. Şimdi boşalıyoruz. Evet, tekrar örüyoruz. Ben sıra başına geleyim. Orada tekrar ikinci sırayı göstereyim. Evet arkadaşlar, başa kadar geldim. Son 2 ilmeğim boşaldım. Ördüm. Özellikle bu Selanik örgüsünü yaparken çift sayılar üzerinde başlamaya dikkat edin. Kenarları aynı burada görmüş olduğunuz gibi çok muntazam bir şekilde geliyor. Hani sarkma, herhangi bir şey yapmıyor. Evet, bu sıramızı da yapalım. İlk ilmeğimi boşaldım. Gelen ikili ilmeğimi örüyorum. Evet, tekrar boşaldım. İkili ilmeklerimi örüyorum. Bu örgümüz hep bu şekilde ilerliyor. Teklileri boşalıp ip doluyorum. İkilileri birlikte alıp örüyorum. İpimiz her zaman için ön yüzde. Evet. Bu şekilde devam edelim.
Evet, şurayı da göstereyim size arkadaşlar. Çünkü yapacağımız işlem hepsi bu. Evet, görmüş olduğunuz gibi örnek kurulmaya başladı. Kendini de gösteriyor. İlk ilmeğimi boşalıyorum, tekli ilmeğimi üzerine ip doluyorum. İkili ilmeklerimi örüyorum. Boşaldım, attım, doladım ve ördüm. Evet, ben hırkamızın arkasına 65 santim olana kadar örüyorum ve sonra omuz birleştirmesiyle birlikte oluyoruz. Evet arkadaşlar, kusura bakmayın, biraz rahatsızım. Arka parçamızı ördük. Ön parçalarımızı da zaten örmüştük ve ilmekte bırakmıştık. Görmüş olduğunuz gibi. Arka ve önü bu şekilde birleştiriyorum. Kesmemi bu şekilde yapacağım. Ve omuzda bir çizgi modeli var. Onu bu şekilde yapacağız. Evet. Öndeki ve arkadaki ilmeğimi, şişimi ikisine birlikte takıyorum. İpimi ön tarafta, düz örgümü örüyorum. Ve böyle çıkardım. Şimdi tekrar arkadaki ikili ilmeğimi, öndeki ikili ilmeğimi de aldım. Ördüm ikisini birlikte. Arkadaki ilmeğimi öndeki ilmeğin üzerinden geçirdim. Tekli ilmeğim, bakın karşısında da tekli ilmeğim var. Böyle olunca örgüler birbirine daha güzel denk gelecek. Arkadaki ilmeğimi öndeki ilmeğin üzerinden yapıyorum. Normalde bu işlemi hırkaların iç kısımlarında yapılır. Ama bu modelde hırkamızın düz yüzünden yapıyoruz ki omuzlarında öyle bir havalı görüntü olsun diye. Öndeki ilmeğimi aldım, şişten bunu da aldım, ördüm. Arkadaki ilmeğimi geçirip aynı zamanda hem örüp hem kesme işlemi yapıyorum. Bakın sona kadar geleyim. Orayı size göstereceğim. İsterseniz bir kere daha iyi anlamak için göstereyim. Arkadaki sırttaki ilmeğimi aldım. Geçirdim buradan. Buradakine de geçirip ikisini birlikte ördüm. Ve ikisini aynı anda şişten çıkardım. Sonra buradaki şişimden aldım ve atlattım. Evet. Öndeki şişimden ve arkadaki şişimden aynı ilmeklerini aldım. Ördüm. Çıkardım. Aynı zamanda hem birleştirmiş oluyoruz. Bu şekilde yaptığımızda her örgümüzün omuz dikişi daha güzel oluyor.
Ben genelde hırkalarımın hep omuz dikmelerini bu sistemle yapıyorum. Hani orada bir dikiş olup kaba bir görüntü olmuyor. Evet, bakın. Arkadaki ve öndeki düz ilmekler hepsi birbirine denkmiş gibi duruyor. Çok sıkı bir kesme yapmayalım. Yoksa kasma yapar. Son birkaç ilmeğim kaldı. Bir ön parçasını böylelikle arka parçasına birleştirmiş olacağız. Evet. Başta bilmediğiniz için bu işlemi yaparken biraz zorlanabilirsiniz ama yaptığınızda, alıştığınızda çok kolay olacak. Evet, son ilmeğimdeyim şimdi. Evet. Bunu da kestim. Şu alayım. Şu tığımı götüreyim şöyle. Şunu bırakabiliriz artık. Evet. Bakın. Gördünüz mü? Şu görüntü için bunu bu şekilde yapıyoruz. Şimdi ben bu bir ön yüzünü yaptım. Şimdi arka yaka kesmemi yapıyorum. Tekrar omuz birleştirmesinde diğer parçanın buluşalım. Evet. Ensedeki gözlerimi kestim ve 26 ilmek bıraktım. Diğer ön parçamı da alıyorum. Burada da 26 tane var ve yine burada göstermiş olduğum gibi kesme işlemimize başlıyorum. Yine birinci ilmeğimi aldım. Arkadaki düzdeki şişteki ilmeğimi de alıyorum. İkisini birlikte şöyle bir saniye. Şimdi geri takalım. Evet. İkisini birlikte alıp örüyorum. Sonra diğer öndeki ilmeğimi aldım. Arkadaki ilmeğimi de aldım. Tekrar geçirdim. Tek ilmek haline getirdim. Arkadaki ilmeğimi, öndeki ilmeğimin üzerinden atlattım. Diğer yakada yaptığımız gibi bu yakamızı da öndeki şişten ilmeğimi aldım. Arkadaki ilmeğimi aldım.
ve öndeki ilmeğin içinden geçirdim. Evet, bu işlemi diğer tarafta yaptığımız gibi yapıyoruz. Evet. Ben bu şekilde başa kadar gelip sonda buluşalım. Evet, hırkamızın omuzlarını birleştirmeyi bitirdik. Burası da, bu kısmı da. Bakın, çok güzel oldu. Şimdi kapşonu için yaka toplamasında buluşalım.